Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler, ay ve stelyum ikizlerde dinleyebilir arkadaşlar. Bakalım sevgili ikizler burcu 2025 Eylül ayında seni neler bekliyor? Kartlarımı son kez senin için bir karıştırdım. Bir de şöyle karıştırmak istiyorum. İkizler burcunu 2025 benim çok değerli arkadaşımı 2025 Eylül ayında neler bekliyor diyorum. Son kez karıştırdım. Şu kart bir gelmek istedi. Alsak mı acaba? Bence alalım arkadaşlar. Kupa altılısı. Ne kadar böyle tatlı, ne kadar minnoş bir enerji aktı arkadaşlar. İkizler geçmiş konuları baskınlık gösterebilir ay kartı. Evet, geçmiş konular. Geçmiş korkular, kaygılar. Bakalım yani nedir bu? Kartların tamamını aç. İşte buraya şifa aktı. Ay çok güzel. İkizler burcu gerçekten o kadar tatlı enerjilerle başladık ki. Şimdi kartların hepsini açalım arkadaşlar. Sonrasında sürece bir bakalım. Para sekizlisi. Kılıç altılısı değil mi? Kılıç altılısı, evet. Evet, kılıç altılısı. Kılıç üçlüsü. Ay bakın ya, hep şifa akıyor arkadaşlar. Hep böyle toparlanma, şifa. Hani böyle sanki ikizlerde geçmişteki bütün yaralar kapanacak gibi. Asa dörtlüsü, gayet keyifli gidiyoruz arkadaşlar. Son kartımızı açalım. Değnek beşlisi, gelmeseydin. Asa beşlisi. Peki bakalım nedir bu diyelim. Ama kupa asının altına attı arkadaşlar. Ama bu çok böyle geçici bir şey. Geçici bir şey. Şimdi anlatacağım. Dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım. Ermiş kartı en sevdiğim kart ve en saygı duyduğum kartlardan biri diyebilirim. Enerjilerden aşıklar. Bakalım bir tane daha alalım şuradan arkadaşlar. Şuraya alalım. Değnek konusu. Ne için geldi bu? Kılıç onlusu, bakın, evet. Bunun üstüne ne gelecek diyelim şöyle bir. Hadi bakalım. Şöyle bir tane daha karıştırayım. Ortamı hissedemedim. Aldım. Son kez bir tane daha alacağım. Tam böyle bir içim rahat etsin. Şimdi kılıç dokusu. Şimdi sevgili Yengeç burcu, destenin altında da ölüm kartı çıkmış arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Eylül ayında, yani zaten hiç böyle uyanışlarımız bitmiyor arkadaşlar. Fark edişlerimiz bitmiyor. Tabii çok normal. Dünya alemindeyiz sonuçta. Şimdi öncelikle sevgili ikizler burcu, ayın 13'üne kadar arkadaşlar hayatınızda pek çok şey değişecek. 10'una ve 13'üne kadar. Şimdi bu enerjiler ne der biliyor musunuz? Bakın, kılıç onlusu ve kılıç asa onlusu. Onlu seri der ki artık senin için bir döngü bitiyor. Ama bu döngü arkadaşlar daha çok böyle karmik bir durumdan bahsediyor. Geçtiğimiz 7 yıldır ve 7 aydır mücadele verdiğin bir konunun artık sonuna geliyorsun. Ve sende böyle, nasıl söylenir bu? Bak, korku, kaygı, endişe, belirsizlik, bilinmezlik, verdiğim mücadeleler, emek veriyorum, çaba sarf ediyorum, bir türlü bunların karşılığını göremiyorum dediğin konular var. Seni psikolojik olarak rahatsız eden, uyku düzenini bozan konular var. İş hayatın, emek verdiğin, mücadele verdiğin konular, komşuların, yaşadığın yer, aile, bakın onlu seri arkadaşlar. Aile, sağlıkla ilgili konular, gerçekten böyle mutsuzum, keyifsizim, gülmeyi unuttum, hareket kabiliyetim kısıtlandı. Hani böyle bir belirsizlik var, gerçekten huzursuzum ve mutsuzum dediğin konular ile ilgili önündeki engeller kalkıyor olacak diyor. Yani burada diyor ki artık böyle hani bir karmik bir süreç senin için tamamlanıyor olacak diyor ikizler burcu. Bu çok güzel arkadaşlar. Fakat ayın 10'una kadar ve 13'üne kadar, fakat derken ayın geneli çok güzel. Yani bir özgürlük var, bir bereket var, yeni bir hayata geçiş yapmak var. Ama ayın 10'una kadar ve 13'üne kadar ani tepkilere karşı dikkat et, bu bir. İkincisi, birilerinin seni kışkırtmasına dikkat et. Özellikle 5'i civarı. Bakın 10 ve 13'üne kadar olan süreç diyorum. Birilerinin seni kışkırtmasına dikkat et. Trafikte, yolda, izde, iş yerinde, oturduğun yerde, komşularla böyle bir gerilimli bir ortam oluşabilir. Birileri kendi pisliğini kapatmak için gereksiz yere huzursuzluk çıkartabilir. Ama bunlar hani böyle son ayıklanma gibi. Artık burada bir şeyler temizlenecek diyor. Ve hani ben şunu söylemeyi çok sevmiyorum ama yapılanların, bak, gerçekten ilahi adaleti hissedebilirsin ve gerçekten yalnız olmadığını bu ay çok daha yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Sadece iyiliğinden, insanlığından, merhametinden, doğru duruşundan, dik duruşundan vazgeçme diyor sevgili ikizler burcu. Adaletli oluşundan vazgeçme diyor. Çünkü burada nasıl bir şey var biliyor musun? Geçmişte çok fazla hakkın yendiyse, dedikodun yapıldıysa, bakın,
Çünkü burada kılıç üçlüsüyle birlikte, yani o kadar ağır bir etkidir ki bu. Yani kılıç onlusu, kılıç üçlüsü, asa onlusu, sorumluluklar çok fazla, yükler çok fazla. Geçtiğimiz 7 aydır, 7 yıldır pek çoğunuz için. Hani ben vade söylüyorum ama artı eksi olarak alın arkadaşlar. Önümü göremiyorum, ilerleyemiyorum, gitmek istiyorum, gidemiyorum. Maddiyatsızlık olsun, iş konularıyla ilgili bir şeyler yapıyorum. Tam olarak ilerlemiyor. Sıkışıklık var, manipülasyona uğramak var, haksızlığa gelmek var. Yaptığın şeyleri yanlış anlaşılması, verdiğin emeklerin, yaptığın iyiliklerin yanlış anlaşılması, bu engeller önünden kalkacak diyor. Kalkacak diyor. Zaten sadece 10'una kadar ve 13'üne kadar olan süreç, çünkü burada kalbin çok yorulmuş yani. Hak etmediğin şeyler de çok yaşamışsın İkizler Burcu. Evet, bazı noktalarda birilerine hakkını vermişsin ama sen hep yanlış anlaşılmışsın. Yani yaptığın şeyler aslında çok yanlış anlaşılmış. Tepkilerin, hareketlerin, ama bu da yine senden kaynaklı değil. Tabii hiçbir şey boşuna değildir. Yaşadığımız hiçbir şey boşuna değildir. Almamız gereken öğretiler vardır. Kendimize törpülememiz gereken şeyler vardır. Her şey zaten bizde başlar, bizde biter arkadaşlar. Ben genel olarak akışı yorumluyorum. Bunun da yine altını çizelim. Hiçbir şey boşuna değildir. Ve her şey birbiriyle o kadar çok bağlantılıdır ve o kadar çok hassastır ki. Burada sadece genel enerjileri okuyabiliriz. Herkesin bireysel süreci çok farklıdır. Değil mi? Yani şöyle düşünün. Başına gelecek olan çok güzel bir iyilik vardı, çok güzel bir nasip vardı ki bu kime göre iyilik, kime göre nasip, kime göre bilmem ne. Hani içinde kötülük vardır mesela. Pat, engellenir. Ya da Rabbim onu o an müsaade etmez. Ya kötülükten dolayıdır ya da seni bir şeyden koruyordur mesela. Hani herkesin bireysel süreci çok farklıdır. Yine her zaman söylediğim gibi dün yaptığımız şey bugünümüzü şekillendirir. Hiçbirimiz kusursuz, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Şimdi genel olarak Eylül'ün enerjileri bu şekilde. Burada artık diyor ki bak, karmik bir süreç bitiyor ve önündeki engeller kalkıyor diyor. Artık işbirliklerine doğru gideceksin. 10'una ve 13'üne kadar dikkat et. Çünkü burada bazı gerilimli durumlar var. Ani gelişebilecek bitişler var. Ani gelişebilecek olaylar var. Bir anda taşırmak isteyebilirsin. Bir anda yer değiştirmek isteyebilirsin. Bazı ortaklıklar yenilenebilir. İşinle ilgili yeni kararlar verebilirsin aynı zamanda. Sağlıkla ilgili özellikle ayın 10'una kadar, yine 13'üne kadar, ondan sonraki süreçlerde sağlık gayet iyi gibi gözüküyor arkadaşlar. 5'ine, yani 5, ama bu 5 şöyle. 5'ine kadar böyle içsel çatışmalar çok olabilir ve etrafta bazı kavga, gürültü gibi şeylere çok şahit olabilirsin. 10'una kadar, 15'ine kadar gece uykusuzluklarına dikkat et, psikolojik rahatsızlıklara dikkat et. Dengeyle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Bunlara dikkat et. Bel rahatsızlıkları ve kas kemik rahatsızlıklarına dikkat etmende fayda var. Bir de iç organlar. Yani buralarla ilgili eğer sıkıntılar yaşarsan İkizler Burcu, mutlaka bir doktora gözükmende fayda var ama hani ikinci yarısından sonra çok daha tatlı ve keyifli akacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir de burada bulunduğun çevre, hani bu stres, yani daha çok stresten kaynaklı bir şeyler gibi. Yani kılıç onlusu, asa onlusu, bulunduğun çevre, aileyle ilgili konular, ailede hava grubu ve ateş grubu kişileri varsa, Koç, Aslan, Yay, Kova, Terazi, İkizler, bu kişiler sende sıkıntılar oluşturabilir ve Yengeç Burcu. Onların da belki ufak tefek sağlık konularıyla birazcık uğraşmak zorunda kalabilirsin. Şimdi burası bitti. Şimdi burada geçmişle ilgili hak ettiğin bir şey var ve bu sana verilecek diyor. Bunu aslında ayın genelinde göreceksin. Ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı. Bakın 6 vurgusu çok baskın. 3'ü, 13'ü, 23'ü arkadaşlar. Bu tarihlerde güzel ve olumlu haberler var ama hani burada tarih söylemek çok sağlıklı değil. Ve ben gözüme şu çarptı. Şimdi kılıç dokuzlusu, ermiş kartı 9. Şimdi bak, burada bazı psikolojik olarak, hani dedim ya, gece uykusuzlukları olabilir, kendini kötü hissedebilirsin. Fakat bu sende büyük açılımlara sebebiyet verebilir. Yani gerçekten hani o içindeki ermişi keşfedebilirsin. Neye ne kadar sabrettiğini, neyi neyden dolayı yaşadığını, bunlarla ilgili önemli farkındalıklar gerçekleştirebilirsin. Şimdi burada diyor ki bak, senin önün açılmaya başlayacak. Eğer yasal olarak da sıkıntılar varsa bunlar da artık çözülmeye başlıyor olabilir senin için. Ve burada bir terfi, bir yükseliş, bir hak ediş. Özellikle tılsım sekizlisiyle birlikte.
Yani burası o kadar tatlı ki işe başlayabilirsin, işinde makam mevki yükselme olabilir, gerçekten bir terfi edebilirsin. Ayrıyetten şimdi burada yeni bir eğitime başlayabilirsin ayın genelinde. Yeteneklerini gösterebileceğin, hobilerini gösterebileceğin yeni bir alana geçiş yapabilirsin. Sosyal medyadan kendini gösterebilirsin ki zaten kılıç altılısı ile birlikte arkadaşlar hani burada artık dalgalı sulardan sakin sulara geçmek diyorum ya, hep o kartı o sözü yapıştırdım biliyorsunuz. Böyle bir etkiden bahsediyor. Burada artık böyle daha mülayim, daha tatlı ve lezzetli bir durum var. Kariyerle ilgili kesinlikle bir hak ediş var diyebilirim. Çünkü burada bir şeyler kuruyorsun. Bunu geç, bunu geç. Burada bir şeyler kuruyorsun kariyerle ilgili. Yeni bir işe başlamak, yeni bir hobi, yeni bir eğitim, yeni bir sistem, bir üst noktaya geçmek, bu çok güzel. Ateş etkileri kişilere dikkat et. Sen burada yükselirken, sen mutlu olurken gülmenden bile rahatsız olabilecek kişiler olabilir. O yüzden onların manipülasyonlarına karşı dikkat et. Çünkü burada bakın, yani aniden hani mutluluğun üzerine pat bir kavga, pat bir huzursuzluk, hiçbir şey yokken bile bu olabilir. Hiç gerilme, direkt geri gönder. Direkt geri gönder. Yani kendi huzursuzluklarını kendi içlerinde yaşasınlar. Zaten yeterince bir sürü şeyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir de bunlarla uğraşmasın yani ikizler burcu. Şimdi burada parayla ilgili de artık yüzün gülmeye başlayacak. Maddi manevi olarak da gerçekten rahatlamaya başladığını söylüyor. Eğer kendi işlerini yapan arkadaşların varsa, şimdi bu Eylül ayında arkadaşlar taşınmak, yer değiştirmek, seyahat, yolculuklar, işinle ilgili özellikle bakın tılsım sekizlisi, kılıç altısı işinle ilgili, mesleğinle ilgili bir şeyler olacak ama bir kısmınızda şöyle bir durum var. Özellikle iş ortamınızda hani ben işimi değiştiremem, yani işimden memnunum, ister kendi işin olsun ister bir yerde çalış. İş yerinde ya da yaşadığın yerde seni huzursuz eden bazı kişiler varsa, ki var gibi gözüküyor. Çünkü burada ağır ihanete uğramak, haksızlığa uğramak var. Onların artık gitmeye başladığını görebilirsin ve oraya çok daha lezzetli, çok daha anlaşılabilir, çok daha kendinden farkındalığı yüksek kişiler hayatına dahil olabilir. İş çevresi olsun, arkadaşlık olsun. Yani burada yüksek pozisyonlara gitmek var, hayatınla ilgili rahatlamak var ikizler burcu. 13'üne kadar dikkat et. 13'ü civarı yine bazı adaletsizliklerle karşılaşabileceğin sıkıntılar olabilir. Hani bir anda özellikle bak buradaki bu kavgaya, tartışmaya bulaşırsan eğer bir anda böyle mahkemeye ya da başka şeyler gibi olabilir. Bunlara karşı da dikkat et. Birileri senin yine hakkını yemek isteyecek. Bunlara karşı da tedbirli ol. Beklenmedik masraflar, ani harcamalar çıkabilir. Özellikle 13 civarı arkadaşlar. Bir anda değişip dönüşebilen bir şey var çünkü. Birazcık böyle bir hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Ama sonrasında bak, sonrasında bu yaşayacağın şeyler neyse sende gerçekten önemli farkındalıklara sebep olacak. İşte belki de bu taşınma ondan sonra olacak. Ya da dediğim gibi hani bazınızda gerçekten sıkıntılı biri varsa çevrenizde, o kişinin oradan gitmesi ve ağır olaylarla gitmesi. Ya ne bileyim işte yaptığı bir haksızlık varsa ortaya çıkabilir, cezasını çekebilir her anlamda. Günün sonunda sen 3. haftadan sonra özellikle yepyeni bir başlangıç gerçekleştiriyorsun. Yeni bir hayat, yeni bir iş, yeni bir yaşam, yeni bir enerji, bir mutluluk, çifte şanstan bahsediyor. Yani daha önce hiç denemediğin şeylere bile adım atabilirsin. Ve çok daha neşeli, çok daha eğlenceli, çok daha hayattan tat alabileceğin. Ne yaparsan yap, bakın aşıklar kartı. Ne yaparsan yap, aşkla yapabileceğin. Çünkü burada diyor ki kalbinin sesini dinle. Atacağın adımlarda, yapacağın işlerde, yaşayacağın yerlerde gerçekten kalbinin sesini dinle. Aşkla yap, sevgiyle yap. Bu sana zaten gelecek diyor ikizler burcu. Burası çok güzel. Aynı enerjileri arkadaşlar aşk hayatınız içinde alabilirsiniz. Eğer sorunlu, sıkıntılı bir ilişkin, bir evliliğin varsa bunlarla ilgili bazı ihanetler ortaya çıkabilir. Üçüncü kişilerden kaynaklı bozulan ilişkilerin varsa bunlar tek tek açığa çıkabilir. Yani ben birlikte olduğum kişiyi seviyorum, eşimi seviyorum, gayet mutluyum diyorsan, fakat dışarıdaki engellerden kaynaklı sıkıntılar var diyorsan bunları çözebilirsiniz. Günün sonunda bir şeyler tatlıya bağlanabilir. Ama burada ne olursa olsun, ister yeni biri gelsin, ister hayatındaki bir şeyler ayıklansın, aşk için kesinlikle ayrı bir açılım bu ay kesin yapacağım arkadaşlar. İnşallah bu önümüzdeki hafta atarım. Yepyeni bir sayfa. Yepyeni bir sayfa var aşk hayatınla ilgili. Yeni birini istiyorsan yepyeni bir aşkın hayatına gelmesi. İlişkinle ilgili şifa istiyorsan, ama bakın şöyle, yani seni maddi manevi zarara uğratıyorsa, kandırıyorsa o kişiyle ilgili yeniden bir şeyler değil. Güzel bir ilişkin vardır. Başkalarından dolayı sıkıntıya giden bir ilişkin vardır. O zaman sorunları toparlarsınız.
Ama seni mahveden bir ilişki varsa, hani zaten biliyorum, hissediyorum diyorsan burada bir çatırdama var zaten arkadaşlar. Onu bırakıp bir şeyleri bitirip ilk yarısı özellikle bitirip artık böyle yepyeni bir aşka yelken açabilir. Hani zaten kimse yoksa yepyeni ve sıfırdan bir aşk. Yeni insanlarla tanışmak, yani bakın yeni insanlarla tanışmak çok daha keyifli, çok daha lezzetli bir noktaya gelmek var diyor. Peki bakalım arkadaşlar, 2 tane Rumi'den alalım biz. Ne gelecek diyelim. Buraya kadar geldiysen İkizler Burcu, abone olmayı unutma. Bakalım Rumi'den gelecek olan mesajlar nedir diyelim. İkizler Burcu için hangi mesajlar gelecek? 2 adet alalım arkadaşlar. Kupa Ası, zaten Kupa Ası'nı burada da görmüştük. Ve Rumi'de de Kupa Ası geldi arkadaşlar. Diyor ki aşk şarabıyla sarhoş oldum. Bu ay muhtemelen bayağı bir aşka geliyorsun. Fakat her zaman yine söylediğim gibi aşk sadece karşı tarafa duyulan bir şey değildir. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Hayri. Arkadaşlar böyle değildir. Hani o aşkı hissetmek, ilahi aşkı, ilahi desteği hissetmek, kalbindeki aşkı hissetmek, özbenliğindeki aşkı hissetmek, doğaya, canlılara, yaşama, o nefes alışındaki aşkı hissetme ile ilgili güzel bir etki. Ve imparator arkadaşlar. İmparatorun başındaki taç gibi ol diyor sevgili İkizler Burcu. Destenin altına değnek 8'li çıkmış. Şimdi imparatorun başındaki taç gibi ol ne demek? Bu çok böyle çok kaliteli bir sözdür. Asaletin, kişiliğin, duruşun, merhametin, hiçbir şeyden taviz verme diyor. Dik duruşundan taviz verme diyor. İnancından, merhametinden taviz verme diyor. O zaman zaten bakın en başında söylediğimiz şeyler. Destenin altında ne geldi? Değnek 8'lisi. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir diyor. Yani burada ben her zaman kimlerin niyetimi aldığımı söylüyorum. Demek ki burada artık hayatında bir eş zamanlılıklar gelecek. Hani tam bittim dediğin anda bir şeylerin yetiştiğini görebilirsin İkizler Burcu. Öyle de olsun diyelim arkadaşlar. Yani uyarıları yapıyoruz zaten, onlara dikkat ediyoruz ama çok fazla arkadaşım mesaj atıyor bana, diyor ki bakın söylediğiniz şeyler evet oluyor, oldu ama diyor ki yani dikkat et dediğiniz şeye dikkat etmediğim için şu an bunları yaşıyorum diyen arkadaşlarım var. Arkadaşlar o zaman yani dinliyorsak not alabilirsiniz mesela. Tarihleri not alabilirsiniz, böyle küçük bir not tutabilirsiniz, tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi enerjiler bu şekilde sevgili İkizler Burcu. Dediğim gibi güzel konuşalım, güzel şeyler olsun, iyi niyetlerde kalalım arkadaşlar. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Kertenkele ruhu, dünyayı düşleyerek var edin. Hani konuştuğumuz şeyleri yaşarız, düşündüğümüz şeyleri yaşarız ya, gerçekten öyle, hepimiz öyleyiz arkadaşlar. Düşle diyor ya, bu ay düşle, hayal et, güzel şeyler düşle, gücünü düşle. Güzellikler düşle. Güzellik demek illa böyle aman tomarla para olsun anlamında değil. Bir de şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Yani iyilik isterken, güzellik isterken hepimiz için isteyelim. Hepimiz için. Sadece kendimiz için istemeyelim. Bir tane daha alalım ki o zaman bereketimiz daha da... Ya tabii bu şartlı bir şey değil. Şartlı olursa içinde art niyet vardır. Kır kurdu ruhu geldi arkadaşlar. Yolundaki ilahi dönemeçlere güven diyor. Destenin altında bizon geldi. Zaten ben görselde, bu ay görselde bizon kullanacağım arkadaşlar. İlahi dönemeçlere güvenin diyor. İşte bakın akışta kalmak. Burada ne demişti? Allah bir ok misali uçan bir rüzgar gibidir. Gerçekten bir şeyler yetişecek gibi. Çünkü o kadar çok sabreden, yani benim iyi kalpli arkadaşlarım diyorum, o kadar çok sabredenler var ki. Tabi arada böyle kötü niyetler oluyor ama onlar geldiği gibi gidiyorlar zaten arkadaşlar. Şimdi bakın destenin altında bizon ruhu. Ben zaten görselde bizon kullanacağım bu ay. Diyor ki zengin evren hepsini verecek. Hani kıtlık var, bilmem ne var, o var, bu var, şu var diyorlar ya. Böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar yani? Hiçbirimizin rızkı kesilmez. Çok şükür Rabbimize diyelim. Bize ait olan bir şeyde kimsenin bizden almaya gücü yetmez. Zengin evren hepsini verecek diyor. İkizler Burcu. Bence burada keselim arkadaşlar. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Ne derdin, ne sıkıntın, ne zorluğun varsa hepimizin zoru kolaylaşsın. En kısa sürede şifanı bulmanı diliyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.